Peki bu kuru öksürükle isterseniz bir başlayalım. Canfeza Hocam kuru öksürükle ilgili rahatlatıcı bir aromaterapi formülü de sizler için paylaşacak. Evet. Kuru öksürükle ilgili olarak zaten kuru öksürüğün birçok nedenleri var. Viral solunum yolu enfeksiyonları, reflü, alerji, astım, tabii ki kanser gibi solunum sistemi kanserleri de yine öksürük yapabiliyor. Bir de ACE inhibitörü dediğimiz bazı ilaçlar var. Bunlar da yine kuru öksürük yakınmasına neden olabiliyor. Kuru öksürükte basit viral hastalıklarla ilgili böyle ciddi hastalıklar olmadığı zaman ne yapabiliriz? Hemen kuru öksürükte günlük uçucu yağı, lavanta uçucu yağı ve selvi uçucu yağından bir aromaterapi yapacağız. Bu aromaterapide özellikle... Çocuklara da yapabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Ya çocuklarda biraz şimdi sıcak su veya kaynar su yapacağımız için yani biraz riskli olabilir. Çok küçük olmasın yine yani, değil mi? Çocuğun çok hareketli olmaması lazım. Tabii, yani tabii. mümkün olduğunca yani 12 yaş üzeri tercih edilmesi lazım. Biraz daha riskli olabilir. Sıcak suyumuzu şöyle evet. Covid döneminde bunun kekiklisi yapılıyordu galiba. Tabii Doğru kekik de aynen o da kuvvetli antimikrobiyaldir. Sıcak suyumuzu koyduk. Ondan sonra... Mesela hafif burnumuz akmaya başladı, hafif öksürmeye başladık. Aynen bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Kekik uçucu yağıyla da yapabiliriz. Tamam. Bunların hepsinin ortak özelliği solunumu rahatlatması, inflamasyonu azaltması, ağrı akıntıyı azaltması. Günlük uçucu yağından şöyle 2 damla kaynamış suya 2 damla koyuyoruz. Ondan sonra bunların genelde zaten her şişenin kendi böyle damlalı burnu da oluyor. rahatlatır mı? Akar mı hocam? Tabii burnu falan da açmada çok rahatlatıcı. Solunumla ilgili tabii ki solunumu rahatlatıcı okaliptusu daha çok tercih ediyoruz. Selvi uçucu yağından 2 damla koyduk. Evet. Ondan sonra lavanta uçucu yağından da 2 damla koyduk. Bunlar da böyle rahatlatıcı, yatıştırıcı. Bu kaynamış suyun içine koyduğumuz zaman tabii daha kaynayan bir su olduğunda tabii daha sıcak olacak ve bunu emniyetli bir şekilde tabii ki öksürdüğümüzü de hesap ederek suya da çok yaklaşmayarak sıçratmadan. Evet ve başımızı böyle örtüyoruz. Ondan sonra böyle 5-10 dakika kadar burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Şimdi tabii ki burada en önemli yapacağımız şeylerden birisi bunlardan herhangi birine karşı alerjimiz var mı? Alerjik geçmişimiz var mı? Ona da tabii dikkat edeceğiz. Evet. Aromaterapi çok emniyetlidir ama yine de alerji bir bünye olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Gerekiyor. Özellikle bu böyle 3-4 gün uygulandığı zaman günde 3-4 defa da rahatlıkla uygulanabilir, emniyetlidir ve ağızdan dahili bir şey alınmadığı için de ciddi bir ilaç etkileşime de neden olmaz. Büyük bir rahatlama sağlar. Öksürüğe devam edeceğiz ama şimdi sırada nefes seslerimiz var. Nefes alışımız bizlere, daha doğrusu hocalarımıza neler ifade ediyor? Şöyle birlikte bakalım. Nejat Hocam. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Nefes alırken içeriye doğru nefes borusu ya da aşağılar çökmeye başlıyor. Çöktüğü zaman buna Bernoulli efekt deniyor. Bernoulli yani gazlar küçük alandan geçerken negatif basınç oluştururlar. Bu da çöktürür. Nefes borusu çöktüğü için de yapıyor bu ses. Bu içeriye doğru gidiyor ya içeri girerken yapıyor. Bu duyduğumuz ses bu. Alırken duyduğumuz ses. Peki bir diğer ses geliyor. Ötüyor. Tuğba Hocam. Bu da daha çok böyle hava yolu darlığına bize habercisi olabilir. Özellikle bu sabaha karşı ya da gece oluyorsa astımın habercisi olabilir. Bazen sadece bronşitlerde böyle akut bronşitlerde de duyabiliyoruz bu sesleri ama yani bu kronikse, sık duyulan bir şeyse, özellikle bir şeylerle tetikleniyorsa astım açısından değerlendirmek lazım. Hava yolu darlığı açısından bakmak gerekiyor. Bir sesimiz daha var. Buyurun. Evet bu normal ses. Bunu zaten halkımız duyamaz. Çünkü bunun için steteskop gerekiyor. Evet değil mi? O şekilde ama duyuyorsunuz. Tuğba'nın söylediği çok güzel. Yani özellikle wheezing dediğimiz böyle diye bu işte wheezing işi yapıyor. Olarak tarif ediyorlar daha çok. Bu ses çıkıyorsa evet ve bu uzun sürüyorsa mesela viral enfeksiyonlarda olur. Böyle bir
3 gün, 4 gün sürer ama ondan Evet. sonrası uzun olursa mutlaka bir bakmak lazım. Astım var mı yok mu diye. Peki o astım koa mevzusuna da geçiş yapalım. Çok konumuz var gerçi ama zamanım da var. Neyse ki hemen bir diğer nefes gelsin. Evet. Aslında bu sesler daha çok steteskopla duyulan sesler. Tabii, Yani tabii. hastalar bunları duyamayabilirler. Evet. Çok yoğun sekresyon, balgam varsa eğer dışarıdan da bazen bu hırıltıları duyabiliyor hastalar. Yani o hırıltı şikayetiyle gelebiliyorlar. Bu daha çok böyle o alveollerdeki hava kesiciklerindeki balgamların birikimiyle, o nefes alıp verirken onların hareketiyle oluşan sesler. Evet. Daha çok enfeksiyon habercisi ama bazı kronik hastalıklarda bronşektazi gibi, koah gibi, böyle kronik bronşit gibi yoğun balgam üretilen hastalıklarda da bu sesleri duyabiliyoruz. Peki, görüntülü bir sorumuz var. Bir görüntülü soruyla devam edelim. Sonra güzel de bir haberimiz var hemen üzerine. Buyurun. Hocam merhaba. Spor yapmak astım krizlerini önler mi? Neşet, önler. Güzel. Spor yapmak astım krizlerini önler mi? Önler. Çok güzel bir cevap. Buyurun. Hangi spor? Her türlü spor. Yani yeter ki düzenli egzersiz yapalım. Aslında trifiloda da onu söyleyecektim. Fırsat olmadı. Yani trifiloda da aynı şekilde. Sadece bir kere yaptım. Ben geçen ay bir kere yürüdüm. Hani spor yapmış olmuyorum. Trifiloda da öyle. Yani bu egzersizleri düzenli yapmak lazım. Hayatın Evet. rutinine bindirmek gerekiyor. Evet. Yani mesela herkesin bir rutini vardır sabah. Mesela ben Çağla ile Yeni Bir Gün programını izlerken 15 dakika onu yapıyorum gibi. Yani sürekli yapmak lazım. Egzersizde de her türlü egzersiz olabilir ama burada işte hastanın ek hastalığı var mı, başka bir problemi var mı? Öncelikle bunlara bakmak gerekiyor. Düzenli bir egzersiz yapmak hem bizim bağışıklığımızı kuvvetlendirir, hem solunum kaslarını kuvvetlendirir. Özellikle yüzme gibi, pilates, yoga gibi simetrik sporlar, tüm kas gruplarını çalıştıran sporlar çok daha iyi oluyor. Bunlar astım hastalarında özellikle krizleri önlemede tek başına yeterli olmasa da akciğer kapasitesini kesinlikle artırır. Bazı konulara da dikkat etmek lazım. Mesela yüzme konusunda astımlı hastalarda yüzmeyi çok tavsiye ediyoruz. Yüzme gerçekten mükemmel bir spor. Hem solunum kaslarını çok iyi çalıştırıyor. Tüm kas simetrik çalışıyor. Aynı zamanda çok iyi solunum egzersizi oluyor. Çok güzel. Ama yoğun işte klor gibi, kapalı havuz gibi Havuzda. havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde astım krizlerini tetikleyebilir. Biraz o açıdan da dikkatli olmak lazım. Astım Buyurun. Küçük bir ekleme. Lütfen. Astımım var, spor yapayım mı? Evet, yapalım. Ama direkt spora başlarsanız sıkışırsınız. Evet. O yüzden bir 5 dakika ısınmaları gerekiyor. Çünkü mukoza, yani mukoza değil mi, nefes borusunun içi henüz daha hazır değil. Dolayısıyla siz birdenbire tak diye ağır spora girerseniz nefes borusunu kilitlersiniz. Evet. O yüzden bir 5 Yavaş dakika yavaş. ısınıyoruz. Ondan sonra her türlü spor yapabiliriz. Astım hastalığını hafifletmek için başladığı Muay Thai'de 15 madalya kazanan genç kızımızı haberi var şu anda sırada. Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Elanur Gümüş 5 yıl önce astım hastalığını hafifletmek için başladığı Muay Thai'de 15 madalya kazandı. Zamanla kendini geliştiren ve hastalığının hafiflediğini fark eden Elanur şampiyonalara hazırlanmaya başladı. Uluslararası turnuvalarda 7 birincilik ve 2 ikincilik kazanan genç sporcu ulusal organizasyonlarda ise 2 Türkiye ikinciliği ve 4 üçüncülük elde etti. Muay Thai'de toplam 15 madalyası bulunan Elanur Gümüş bu yıl milli takıma seçilerek ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarına devam etmekte. Bu da herhalde hani ben bir şey yapmayayım, hastayım, zorlanıyorum hani diye çekinenler için çok çok güzel bir örnektir diye bu haberi de paylaşmak istedik. Peki sabah öksürüğünden minicik bahsettim. Sabah öksürüğü KUA'nın habercisi olabilir mi? Biraz KUA'dan, biraz astımdan, biraz astımlı hastayla KUA'lı hastanın ciğerlerindeki farklı görüntülerden, farklılıklardan birazcık bahsedebiliriz. Nejat Hocam ya da... Sabah öksürüğüne mi? Evet, sabah öksürüğü Evet. KUA belirtisi olabilir mi? Bir de astımlı hastayla KUA'lı hastanın... Sabah öksürüğünde bence en sık sebep bir kere sinüzit olabilir. Yani biz öksürükleri şöyle ayırıyoruz. Eğer ayaktasınız, hareket ediyorsanız bu daha ziyade akciğere bağlıdır. Yatıyorsanız sinüslerin özelliği şudur. Sinüsler ayaktayken boşalmaz. Sinüs boşluk demek buradakiler. Yatınca daha iyi boşalır. Dolayısıyla yattığınız zaman öksürük varsa bunun adına postnazal, arkaya damlama sendromu deniyor. Öksürük yapabilir. İkincisi de reflünüz olabilir. Yani yattığınızda öksürüklerin sebebi bu olabilir.
Akciğerden sabah öksürüklerini çok akciğer olaraktan beklemiyoruz. Yani sinüzite bağlı olabilir diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki hocam isterseniz sanal gerçeklikle astımlı hastayla koalı hastanın ciğerlerindeki farklılıkları birazcık gösterelim. Olur. Oradan sonra da yine sosyal medya sorularımıza Şöyle ben bir devam kalkabilir edeceğiz. miyim? Şöyle, Tabii kusura ki. bakmasın. Rica ediyorum. Tabii Evet. ki hocam. Buyurunuz. Evet, şöyle düşürelim bizim akciğeri buraya. Evet. Evet. Şimdi bu normal bir insanın akciğerini görüyoruz burada. Evet. Değil mi? Böyle bakın akciğerde şurada 2 parçadan oluşuyor. Şurada bir çizgi var. Görüyorsunuz. Hı hı. Sol tarafta ise 3 tane çizgiden oluşuyor akciğerimiz. Şöyle yukarı kaldırayım. Evet. Şöyle indireyim. Yani demek ki akciğer sağda 2 parça, solda 3 parçadan oluşuyormuş. Şimdi Ters önce olabilir. nasıl? Solda 2, sağda 3. Evet, ters olmuş. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam. Ters Solda 2, düşmüş o. sağda 3 mü vardır? Evet. Tamam. Evet. Şimdi buradan gelelim. Koa hastasına gelelim. Koa hastasına bakın akciğerin üzerinde görüyorsunuz. Siyahlıklar var. Bu tütün ürünlerine bağlı olaraktan akciğerde oluşmuş. Peki bu günde mesela 2-3 tane içiyorsa, peki daha fazla içiyorsa ne olur? Bakın tütün ürünlerini daha fazla içenlerin akciğerleri bu hale dönüşüyor. Görüyorsunuz. Yani koah dediğimiz hastalıkta bu oluşuyor. Peki nefes borusunun içi nasıl, ona bir bakalım. Bu normal hafif hastadaydı. Buna bakalım. Evet. Bu da nefes borusunun içi. Bakın o üzüm tanesi dediğimiz havanın değiştiği yer burası. Eğer hastada ciddi derecede bir enfeksiyon varsa bakın nefes borusunun içerisinde balonlar oluşmaya başlıyor, görüyorsunuz. İşte bu balonlar, şuradaki balonlar amfizem dediğimiz hava kesecikleri. Bakın nefes borusunun içini görüyor musunuz? Şuna bir bakalım. Hem balgamla dolmuş hem daralmış. Normal bir insandakine bakalım. Bakın bu mild Oysun. Bu normal bir insanın nefes borusunun içerisi. Eğer enfeksiyon varsa buna bir bakalım. Görüyorsunuz. Gördünüz değil Bu mi? şekilde. Peki astımda ne oluyor? Astımda daha rahat görüyoruz. Astım hastalarındaysa bakın akciğer. Şöyle önce normali bir gösterelim. Bakın normal bir akciğer bu. Görüyorsunuz. Ama astıma doğru gittiğimiz zaman özellikle atak esnasında mukozada pembelikler meydana geliyor ve nefes borusunun içerisinde daralmalar meydana geliyor. Dolayısıyla da astım hastalığı böyle insanı hayattan koparan bir hastalık değil. Görüyorsunuz onda, astım hastasında nefes borusunun içerisi dar değil. Sadece alerjenle karşılaşırsa mevsimsel olaraktan belli durumlarda bu nefes borusunun içerisi tıkanıyor. Ama yapısal bir değişiklik meydana gelmiyor. Bakın koahta ise, koahta ne oluyor? Koahta nefes borusunun içerisi daralmaya başlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Tütün ürünleri tükettiğiniz zaman akciğeriniz bu hale dönüşüyor. Geliyor. Hocam Evet, çok koahımız teşekkür bu. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Harikaydı. Çok net bir şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.